be with you. Alhamdulillah, 100 years have passed and Turkey is now stronger than ever. Elhamdülillah 100 yılın ardından Türkiye artık her zamankinden daha güçlü. Before this, we had 600 years as the Ottoman Empire, and when Jerusalem was under your wings, it had peace for 400 years. Bundan önce 600 sene süren bir Osmanlı İmparatorluğunuz vardı. Kudüs sizin kanatlarınız altındayken 400 yıldan fazla süreyle barış ve huzur içinde var oldu. Allahu Ekber. Alhamdulillah. I say thank you. I say thank you to the people of Turkey and the leadership of Turkey for taking the right stand on this issue, while many other countries, especially the so-called international community, is falling on the wrong side of justice, even assisting this genocide which we are witnessing. Birçok ülke, özellikle de sözüm onu uluslararası toplum, adaletten şaşarken ve hatta bir soykırım suçu işlenmesine yardım ederken bu muazzam önemdeki olaya ilişkin doğru bir tavır alan Türk halkına ve devletine teşekkürlerimi sunuyorum. We need more of the world to follow your example. Dünyanın daha büyük bir bölümünün bu konuda sizin izinizden gitmesine ihtiyacımız var. Once I wrote a song called Peace Train, and I still believe in that peace train. That's why I have come here to be with you, to join together for the cause of peace and humanity and a free Palestine. Bir zamanlar Barış Treni adında bir şarkı yazmıştım ve hala o şarkıda yazdıklarıma inanıyorum. Buraya sizinle birlikte olmaya ve barış, insaniyet ve özgür Filistin ülküsüne katılmaya geldim. My message today is to plead for an end to the bombing of innocent families and their homes, and especially the little children who make up half the number of those who are killed. Bugün sizinle beraber vermek istediğim mesaj, masum insanların, yuvalarının ve öldürülenlerin yarısını oluşturan çocukların bombalanmasına son verilmesi yönündeki çağrımdır. This is not a battle of equals. If we look at the attack on the 7th of October, comparing it to the scale of the vast military response, it is just beyond comparison. In Islam, the protection of women and children is fundamental. Bu eşitler arasında bir savaş değil. Şayet 7 Ekim saldırısını sonrasında verilen devasa askeri karşılıkla mukayese edersek arada karşılaştırılamayacak bir farkın olduğunu görüyoruz. İslamiyet'te kadınları, çocukları ve savaşmayanları korumak temel bir mesuliyettir. In the Quran, we read, if one innocent soul is murdered, it is like the whole of humanity is killed. But what is happening in Gaza right now is just not one person, it is a genocide. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor, kim masum bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Şu an Gazze'de yaşanmakta olan bir soykırımdır. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Before I read the Quran, I also supported the planting of trees in the land of Israel. Yes, Fatima.
Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce ben de İsrail topraklarına ağaçların dikilmesini destekliyordum. I was one of many in the West who were brought up to only see one side of the story. And when I embraced Islam, it was the first time that I could see beyond the veil of shadows. Batı'da yetişip hikayenin yalnızca bir tarafını gören bir kişiden yalnızca biriydim. İslam'ı kucakladığımda işte ilk defa o zaman karanlık perdenin ötesini görebildim. The Quran provided the whole picture for me. Abraham, in the Quran we read, he was not a Jew and he was not a Christian, but he was an upright man, Hanifan, who had surrendered to God. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bütün resmi aslında burada önlerimize, gözlerimizin önüne sunuyor. Rabbimiz buyuruyor, İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyan idi. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. So the next message I'm going to give is going to be directed to the people of Israel. Sıradaki mesajım İsrail halkına yönelik bir mesaj olacak. Netanyahu is not your prophet. Netanyahu sizin peygamberiniz değil. I ask you, the people of Israel, to abandon this path of doom and destruction and return to the heart of humanity. İsrail halkına sesleniyorum. Ölüm ve yıkım yolunu terk ederek insanlığın vicdanına dönmeye çağırıyorum sizleri. Remember the original message of God to you. You shall not kill, you shall not steal, you shall not seek your neighbor's property. These are the laws of Moses taught to the world. Why don't you follow them? Allahu Teala'nın size gönderdiği özgün mesajı hatırlatıyorum. Rabbim söylüyor, öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun malına göz koymayacaksın. Bunlar Hz Musa Aleyhisselam'ın dünyaya öğrettiği kurallardır. Neden bunları uygulamıyorsunuz? The promise of Allah, the promise that God gave of the land of Canaan was given to Abraham and Ishmael, the first son. He was included in this blessing. Allah Subhanahu ve Teala Kenan topraklarını Hazreti İbrahim'e vaat etmişti ve ilk oğlu İsmail de babasıyla beraber bu lütfa mazhar olmuştu. All the children of Abraham were included in this promise. But most of the Jewish teachings preferred to only favor the son, one son, Isaac. And that is the source of the great problem. Hz İbrahim Aleyhisselam'ın bütün çocukları bu ahite dahil edilmiştir. Fakat çoğu Yahudi öğretisi sadece ikinci oğlu Hz İshak'ı öne çıkarmayı tercih eder. Sorunun büyük kaynağı da budur. İbrahim Aleyhisselam, he loved both of his sons. And the ties between the two brothers was strong. And their children intermarried. And even in the Bible we learn that the two sons buried İbrahim Aleyhisselam together. Hazreti İbrahim Aleyhisselam iki oğlunu da seviyordu ve iki kardeşin arasındaki ailevi bağlar hep güçlü olmuş, çocukları birbirleriyle evlenmişti. Hatta İncil'den öğrendiğimiz kadarıyla Hazreti İsmail ve Hazreti İshak Aleyhisselam sevgili babaları Hazreti İbrahim'i beraberce defnetmişlerdi. I'm repeating these facts because many people don't know this. And because I believe that the Holy Land has been granted to all the family of Abraham. He was not a Jew or a Christian. It was established for the worship of one God. Bu gerçekleri tekrarlıyorum. Zira inanıyorum ki arz-ı mukaddes Yahudi ya da Hristiyan olmayan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tüm ailesine tek Allah'a ibadet etmeleri için bahşedilmiştir. Thankfully, there are many Jewish people today also speaking out who share the same longing for a world of peaceful coexistence. Neyse ki günümüzde sesini yükselten ve barışçıl bir birlikte yaşam özlemi duyan birçok Yahudi de var. The people of Palestine are the followers of the religion of Ibrahim. Filistin halkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dininin takipçisidir. Abraham was not a Zionist. İbrahim Aleyhisselam bir Siyonist değildi.
Zionism is a political movement born out of the tragedy of the devastating and barbaric wars in Europe. Palestinians had nothing to do with it. Siyonizm, Avrupa'daki yıkıcı ve vahşi savaşın ortaya çıkardığı trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. And you should know that every day Muslims repeat the blessings in the 5 daily prayers. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. Amin. Şunu bilmeliyiz ve hatırlamalıyız ki Müslümanlar her gün 5 vakit namazlarında şu duayı tekrarlarlar. Allah'ım İbrahim ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi Muhammed ve ailesine de salat ve selam eyle. Amin. Amin. O Allah, send your peace upon Muhammad and the family of Muhammad as you sent your peace upon Abraham and the family of Abraham. Again, I repeat my message. Stop bombing. Cease fire. Ve mesajımı tekrarlıyorum. Bombalamayı durdurun, ateşkes ilan edin. For the sake of the innocent families and homes and the little children who are breathing still today in a concentration camp with the hope in their heart that they may live for another day tomorrow. Bunu masum aileler, yuvalar ve kalplerinde daha nazik bir dünya umudu ve önlerinde bir yarın daha yaşama şansıyla bir toplama kampında hala nefes almakta olan çocuklar için yapın. Allahu Akbar. I'm now going to sing a song which I wrote many years ago for the children of Bosnia who were slaughtered. And the biggest victims of all wars are always the children. Bu şarkıyı Bosna'da katliama uğramış çocuklar için yazmıştım. Savaşlarda her daim en büyük mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Again, we saw the international community waited and watched for 4 years. For 4 years, while the massacre and the siege of Sarajevo was going on, they did nothing. How long will the world take now to stop this inhumanity? Uluslararası toplum Saray Bosna kuşatmasında gerçekleşen soykırımda eyleme geçmeden önce 4 sene sessiz kalmıştı ve izlemişti. Şimdi soruyorum, şu anda gerçekleşen insanlık dışı soykırıma karşı eyleme geçmek için dünya yine ne kadar bekleyecek? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Walillahil hamd. Oh, they've killed all the little ones while their faces still smiled. There was no one to help them on the day that they died. No one to surrender while their faces still smiled. Oh, they've killed all the little ones while their faces still smiled. Now they're burying the little ones and they're making the graves deep, so the world cannot see that tonight we may sleep. As they wash away the blood, the mothers all weep. Oh, they're burying the little ones and they're making the graves deep. Yes, they're burying the little ones and they're making the graves deep. Now they've killed all the little ones with their eyes open wide. There was no one to help them on the day that they died. No bed to run under, no cupboard to hide. Oh, they've killed all the little ones with their eyes open wide. But they'll be raising the little ones with no sin to atone. In the light of high heaven, they will sit on tall thrones, where playtime lasts forever and God's mercy never ends. They'll be raising the little ones and they'll all be best friends. They'll be raising the little ones and they'll all be best friends. Assalamu alaikum, peace and justice. Assalam.
Allahu Akbar. Peace be with you. Thank you very much. Yusuf İslam. Have a nice day.